Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir zeytinyağlı ekmek tarifim var. Gerçekten mükemmel oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tüm detaylarını anlatacağım tarifimi sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. O zaman buyurun tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle yoğuracağım kaba yarım paket kuru mayayı aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar toz şekerimi ilave ettim ve bir su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 milimdir. Şeker ve mayanın tamamen erimiş olduğundan emin olduktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekledim. Şimdi de bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Spatula yardımıyla hamurum yoğunlaşana dek gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekledim hamuruma. Sizler ununuzun miktarını ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Yumuşak, ele yapışan bir hamur yoğuracağız. Kalan unumu da ilave ettikten sonra şimdi de spatulamı içerisinden çıkaracağım ve hamurumu ellerimle yoğurmaya başlayacağım. Dediğim gibi ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınızdan da tariflerimi paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi elastik bir kıvama geldi hamur. Bu şekilde güzel, özlü, ele yapışan bir hamur yoğuralım lütfen. Hamurun bu kıvamda olması çok önemli. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi üzerini bir streçle örteceğim. Yaklaşık 1 saat kadar oda ısısında mayalandırmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken şimdi de ekmeğimin üzerine süreceğim zeytinyağı baharat karışımını hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir kaba 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber ve yarım çay bardağından az olacak şekilde zeytinyağımı ilave ediyorum gördüğünüz gibi. Ve şimdi de bir çatal yardımıyla karışımı gördüğünüz gibi çatalla karıştırıyorum. Siz dilerseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre onu da ayarlayabilirsiniz. Hamurum 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi yeteri kadar mayalandı. Yumuşak bir hamur olduğu için öncelikle spatula ile hamurumu şöyle bir toparlıyorum ve havasını alıyorum. Daha sonra masama un ilavesi yapacağım. Azıcık un serpeceğim. Masamda hamurumu biraz toparlayacağım. Çünkü gayet yumuşak, ele yapışan bir hamur olduğu için unla toparlamam gerekiyor. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime alacağım. Ekmek hamurumu tepsiye aldıktan sonra yumuşak bir hamur olduğu için üzerine hafif unluyorum ve üzerine temiz bir poşet geçireceğim. Tepsi mayasında yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Yeteri kadar tepsi mayasında kabardıktan sonra üzerindeki poşeti alıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel kabardı. Hazırladığım zeytinyağı karışımını hamurun her tarafına gelecek şekilde, ekmek hamurumun her tarafına gelecek şekilde elimle gördüğünüz gibi gelişigüzel bir şekilde sürüyorum. Yapılışı gerçekten çok kolay, az malzemeyle çok lezzetli zeytinyağlı ekmek tarifini kolaylıkla yapabilirsiniz.
Ve şimdi de parmak uçlarımla hamuru büyüterek hamura şekil veriyorum gördüğünüz gibi. Dilediğiniz şekilde inceltebilirsiniz. Zaten mayalı bir hamur olduğu için fırında kabaracaktır. Gördüğünüz gibi parmak uçlarımla hafifçe bastırıyorum. Bu şekilde yapımı gerçekten çok kolay. Mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Sabah kahvaltılarınızda çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin sizlere elimden geldiği kadar tüm detaylarını paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazarsanız görür görmez sizlere dönüş sağlarım. Ayrıca tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ekmek hamurumun şeklini verdikten sonra şimdi fırına alacağım. 200 dereceye ayarladığım fansız fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Fırında çok tutmanızı önermiyorum. Eğer çok fazla kızartırsanız, çok fazla tutarsanız ekmeğiniz kuruyabilir. Buna lütfen dikkat edin. İlk sıcağı çıktıktan sonra şimdi de bıçakla dilimlere ayırıyorum. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. İster yemeklerinizin yanında, isterseniz sabah kahvaltılarınızda yapabileceğiniz çok pratik, çok lezzetli zeytinyağlı ekmek tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte ve farklı lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.